Bu video Sorbil'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Türkler ve onların baş belası olan diktatörleri. Yaklaşık 2000 yıldır Cihan arenasında varlık gösteren Türkler gerek renkli tarihleriyle gerek asi ruhlarıyla çoğu zaman diğer milletlerin dikkatini çekmiş ve dünya siyasetine yön vererek efsanelere konu olmuştur. Asya'yı babasının tapulu malı gibi kullanan Metehan'dan Papa'ya diz çöktüren Atilla'ya, Anadolu'nun altın anahtarını Türklere kazandıran Alparslan'dan çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'e gibi pek çok başarılı devlet adamlarını piyasaya çıkaran bu efsane milletin günümüzdeki durumu nasıl peki? Masallara konu olan Türkler yine masallara layık bir şekilde mi yaşıyor? Günümüz Türk devletlerinin durumu pek iyi değil maalesef. Zira geçmişin alışkanlıklarından dolayı devletin başındaki adama hala Kaan olarak bakılması demokrasinin pek işlemediği sistemi ortaya çıkarıyor. Evet, bugün hala bazı Türk ülkelerinde makam babadan oğula geçiyor ve bu durumda oldukça normalleştiriliyor. Buna karşı gelen kitlesel hareketler ise güvenlik güçleri tarafından şiddete maruz kalıyor ya da bilimum terör örgütlerinin aparatı haline getiriliyor. Günümüz Türk devletlerinin en demokratiği hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Umarım size verdiğim bu bilgiyle diğer Türk devletlerinin durumunu ölçebilmişsinizdir. Türk toplumunun en önemli kusuru ise Yusuf Kayaalp videosunu izlemesine rağmen kanala abone olmamasıdır. Umarım bu ayıp size yeter ve abone olmayı tercih edersiniz dostlarım. Neyse, dilerseniz diktatörler tarafından yönetilen bazı Türkiye devletlerine yüzeysel bir bakış atalım. İlk durağımız demokrasi listemizin en kötü ülkesi olan Türkmenistan'dır. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Türkmenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov'du. Niyazov Sovyet döneminde parlayan bir yıldızdı ve halk üzerindeki etkisi oldukça güçlüydü. Tam bir halk adamı modeline sahip olan Niyazov iktidarı ele geçirdikten sonra gücün altında yozlaşmaya başladı. 1993 yılında kendini Türkmenlerin başı olarak yorumlayan Niyazov diktatörlüğünü de ilan etmekten geri durmadı. Ruhname adında bir kitap yazdı ve kitabı Türkmenistan'ın kutsal kitabı ilan ederek derslerde zorunlu olarak okutturdu. Hatta işin çok affedersiniz ama bokunu çıkararak kitabı 3 kere hatim eden birinin tıpkı Yusuf Kayaalp gibi zeki olacağını ve gönül zenginliğinin artacağını ima ederek neredeyse kendini peygamber ilan etti. Devletin memurları ve bürokratları namusları üzerine değil bu kitaba el basarak yemin ediyorlar. Ocak ayını kendi soy ismiyle değiştiren Niyazov iktidarın nimetlerinden de yararlanmayı elbette ihmal etmiyor. 1998 yılında Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasını kutlamak amacıyla 12 milyon dolarlık bir tarafsızlık anıtı yaptırdı ve anıtın tepesine de kendi heykelini ekledi. 2004 yılında ise 1 milyar dolara mal olan bir cami yaptırdı. Şehrin tam ortasına altın görünümlü bir heykelini yaptırarak kendini ölümsüzleştiren Niyazov 2006 yılında ani bir kalp kriziyle eşek cennetini boyladı. Ama kendinden sonra bu sefer de kurban kulu Bedir Muhammedov dönemi başladı ve yeni diktatörle Türkmenistan tekrar baştan aşağı değiştirildi. Berdi Muhammedov Niyazov'un egosunu tatmin eden her şeyi ortadan kaldırdı ve eski haline döndürdü. Ama eğer ona her şey iyi gidiyor bir de demokrasiye geçiş yapalım derseniz işte o zaman ayvayı yerdiniz. Berdi Muhammedov değişime açıktı ama bir tek kendini değiştirmek istemiyordu. Ülkedeki tek bir muhalefet kırıntısını da ortadan kaldıran diktatör bütün televizyon kanallarını kendine bağladı ve açık açık propagandalarını ülkenin dört bir yanına yaydı. Bu videoyu izlediğiniz platformlar yasaklandı ve insanların özel hayatlarına müdahale edildi. Yargıya gelecek olursak tamamen diktatörün arka bahçesinden öteye gidemiyor. Hoca sıçarsa cemaat ne yapar dostlarım? Türkmenistan devlet görevlileri yolsuzluğun kralını yapıyor. Akrabacılık liyakatın önüne geçiyor ve polis rahatça rüşvet alabiliyor. 2018 yılında yayınlanan Dünya Yolsuzluk Endeksine göre Türkmenistan 180 ülke arasında en yolsuz 19. ülke oldu. Refah açısından ise halk perişan durumda ve neredeyse kapalı bir cezaevinde yaşıyorlar. Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov'un sağlık sorunları oluşunca bu sefer koltuk oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a kaldı. Böylece ülke siyasi hanedanlarından kurtulamayacağını bir kez daha anladı. Orta çağdaki krallık rejimlerinde koltuk babadan oğula geçer ve kraliçe kraldan sonra ülkenin en güçlü insanı olurdu. Halk ise onlardan korktukları için sorgusuz sualsiz itaat eder ve ses çıkaramazlardı. İşte bu profile en çok uyan ülke Türkmenistan'dan sonra ne yazık ki Hazar Denizi'nin yanında eski bir Sovyet Cumhuriyeti olan Azerbaycan'dır. Azerbaycan günümüzde ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Burada sıradan bir işçinin kazandığı para oldukça ironik bir rakam. Öyle ki insanlar iş bulmak için bırakın şehir değiştirmeyi ülke değiştiriyorlar. Yani geçim sıkıntısı ve ekonomik kriz gün geçtikçe Azerbaycan halkını derinden etkiliyor. Ama Azerbaycan milyarlarca varil petrol rezerviyle Kafkasların en zengin ülkesi değil miydi dostlarım? Hani millet fakirdi? Hayır, herkes fakir değil dostlarım. Eğer soyadınız Aliyev ise tasalanmanıza ve gelecek kaygısı yaşamanıza gerek yok. Zira ülkenin cumhurbaşkanı olan İlhan Bey'in soyadı da Aliyev. İşte bu başarılı ve zengin iş insanları da onun biricik ailesi. Girişimci ruhuna sahip olan bu ailenin büyük kızı Leyla önce Rus bir popstarla, sonra da Azerbaycan Devlet Televizyonu'nun genel müdürüyle evlendi. Henüz 20'li yaşlarında çok başarılı bir milyoner olarak Jest Sosyete'de yer edinen Leyla'nın bütün zenginliğini girişimci kocalarına bağlıyor. Ailenin bir diğer şımarık kızı Arzu Hanım ise başta turizm olmak üzere birçok şirketin ortağı olarak ablası gibi milyon dolarlarla oynuyor. Oğul Haydar Aliyev ise daha 10'lu yaşlarında körfez ülkelerden milyon dolarlık yatırımlarla gündeme geldi.
geldi. İlham Aliyev'in eşi Miriman Aliyev ise sıradan bir First Lady değil. Dokunulmaz yetkilere sahip bir Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani İlham Bey'den sonra devletin en kudretli ikinci makamına oturuyor ve büyük ihtimalle bir sonraki Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Azerbaycan bugün yolsuzluk endeksinde en başarısız ülkelerin başında geliyor ve ne yazık ki bu utanç verici tablonun tek sorumlusu Aliyev ailesidir. İddialara göre Azerbaycan'da 2012 ve 2014 yılları arasında 3 milyar dolarlık kara para aklandığı söylendi. Azerbaycan çamaşırhanesi skandalıyla gündeme gelen bu olay Aliyev ailesini oldukça rahatsız etmiş olsa da ateş yanmayan yerden duman çıkmaz atasözünü hatırlamamız gerekiyor. Ama Aliyev'e diktatör veya bununla ilgili en ufak bir iddia sunarsanız sizin sonunuz da Yusuf Kayaalp gibi olabilir. Nitekim Azerbaycan'da iktidar savaşı adlı videomuzdan sonra Azerbaycan basını kanalımızın patronuna iğrenç iftiralar atarak kendisine Ermeni olarak yorumladı. Son Ermeni bükücü olarak yorumlanan İlham Aliyev ise Karabağ Savaşı'ndaki üstün başarısıyla bu kirli imajından kurtuldu ve Azerbaycan'da tekrar popüler oldu. İlham Aliyev diktatör mü? Bu bizi ilgilendirmez ama işgalci Ermenilere karşı büyük bir başarı kazandı diyenlerin sayısı artık çoğunluğa eşdeğer. Ne? Yolsuzluk sizin de mi aklınızı bulandırdı? Telaşlanma dostum, köşeyi dönmek için yolsuzluk yapmana gerek yok. Zira sponsorum Sorbil tam sana göre. Sorbil dilediğiniz dalda kendinizi geliştirebilecek eğitimler alabileceğiniz online ve en önemlisi uygun fiyatlı bir eğitim platformudur. Platformda yabancı dil eğitiminden diksiyona kadar geniş skalada eğitimler bulunuyor. 4 ana kategoriyle yazılım, yabancı dil, kariyer ve kişisel gelişim hakkında yüzlerce eğitimlere erişebileceksiniz. Bu arada üyelik satın aldıktan sonra mevcut olan 100'ün üzerindeki eğitime ve her ay yeni eklenen eğitimlere sınırsız erişim sağlanabildiğini, isteyenin bütün eğitimlerin tamamına katılabileceğini daha önce duymuş muydunuz? Nereden duyacaksınız oğlum? İşte söylüyorum. Hem de tamamladığınız her eğitim için uluslararası onaylı İngiliz sertifikasyon kurumu CPD tarafından resmi olarak sertifika alabileceksiniz. Evet, selam verip borçlu çıktınız bu dönemde ek bir ücret olmaksızın. Böylece torpille bir yere gelmeden donanımlı bir birey haline gelebilirsiniz. Peki bu muazzam eğitim platformunun nimetlerinden yararlanmak için yıllarca çalışmak mı zorundasınız? Hayır adamım. Çünkü bu Derya Deniz platformunun aylık ücreti 49.90 ve yıllık indirimle 290 lira ediyor. Hadi bir de ben torpil yapayım da keyfiniz yerinize gelsin. Kayaalp koduyla %20 indirimde babamın hayrına ediyor olsun. Böylece yıllık sadece 232 liraya geliyor. Ayrıca beğenmezsiniz paranız ziyade. Hadi Sorbil'i açıklama kısmından kontrol ederek memlekete bir Yusuf Kayaalp daha kazandırın. Sıradaki ülkeye bakalım. Sıradaki ülkemiz Rusya'nın arka bahçesi olarak nitelendirilen Kazakistan. Kazakistan sahip olduğu doğal zenginlikleriyle emperyalist her ülkenin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Neredeyse topraklarının her yerinde değerli madenler olan Kazakistan'da bu zenginlik de tabii ki halkın cebine değil, demagog, yolsuz Kazak hükümetinin cebine gidiyor. Sovyetler Birliği dağılınca Kazakistan'da kendi bağımsızlığını kazandı ve başına yine Sovyet döneminde popüler olan Nursultan Nazarbayev geçti. Akabinde tek aday olduğu her seçimde kazanacaktı. Nazarbayev milliyetçilik duygularını iliklerinize kadar sömüren dindar bir kişiliğe sahipti. Ama milliyetçi ve dindar görünüşü sizi aldatmasın dostlarım. Zira dünyada yolsuzluk madalyası İlham Aliyev'e takılıyor olsaydı onu hiç şüphesiz Nazarbayev takardı. Nazarbayev'in Cumhurbaşkanı olarak seçimlerde yenilemeyeceğini düşünen halk ise görev süresini bitmesini beklese de ihtiyar Moron her defasında anayasanın bugunu bularak Cumhurbaşkanlığı görev süresini uzattı ve tamı tamına 29 yıl boyunca Kazakistan'ı yönetti. Gayri resmi bir diktatörlük kuran Nazarbayev bu süreçte yandaşlarına ihaleler bağlayarak yolsuzluğun içinden geçmiştir. Yani hırsızlığın da bir edebi olur ama edepsizlik yapan Nazarbayev bu süreçte başta Rusya olmak üzere Avrupalı birçok devlet ile arasını sıkı tutarak uluslararası arenanın tepkisini çekmemeye özen gösterdi. Özellikle Türkçülük konusunda hassas davranan Nazarbayev'in asi ve lider duruşu da kimilerinin ilgisini çekti ve ne yazık ki yaptığı yolsuzluklar işin cabasına dönüştü. 1999 yılında sadece bir İsviçre bankasında Nazarbayev'e ait 85 milyon dolar keşfedildi. İsviçre'deki bütün bankalarda ise toplamda 1 milyar dolarlık devlet petrol gelirleri olduğu da iddia edilmişti. Milyon dolarlık bir serveti olmasına rağmen hala Kazakistan'ın kamu kaynaklarını sömüren Nazarbayev'in bu açgözlü tavırları Kazak halkını oldukça rahatsız etti ve ülkede geniş çaplı protestolar düzenlendi. Ama güvenlik güçleri kalabalığa ateş açmaktan çekinmedi ve ülkede toplu gözaltı süreci başladı. Hükümetin sert tavırları halkı daha da alevlendirmiş, gösteriler ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. İşlerin önünü alamamaktan korkan Nazarbayev istifa etti ve kendisine bağlı kukla bir cumhurbaşkanı ile ülkeyi perde arkasından yönetmeye devam etti. 2019 yılından itibaren Kazakistan Cumhurbaşkanı olan Tokayev döneminde ise değişen hiçbir şey olmadı ve halk sömürülmeye devam etti. En sonunda ülkede tekrar büyük bir kargaşa başladı. Ama bu sefer sokağa dökülen halka terörist damgası vuran hükümet bu gösterileri de Rusya'nın yardımıyla çok sert bir şekilde bastırdı. Evet, şimdi de listenin en fakir ülkesine göz atalım. Kırgızistan. Kırgızistan fakir olmasına rağmen diğer ülkelere nispeten daha özgür ve mutlu bir hayat yaşıyor. Özellikle kadınlarla ilgili herhangi bir kısıtlama yok ve ülke gerçekten de Rus kültürünün etkisinde kalmış. Tabi bunun bedelini 2005 yılındaki Lale devrimiyle ödemişlerdi. Kırgızistan'ın ilk cumhurbaşkanı olan Askar Akayev ülkeyi tam 15 yıl boyunca yönetmişti. Bu süreçte ailesiyle birlikte birçok yolsuzluğa imza attı ve devleti otoriter bir şekilde idare etti. Hem de bunları yaparken Kırgızistan bir ekonomik kriz yaşıyordu. Ülkedeki muhalefet durumu çok ağır bir şekilde eleştirerek neredeyse bir devrim havası oluşturdu ve işin sonunda Akayev ülkeden kaçarak Rusya'ya, Putin'in kucağına oturdu. Böylece ülkede 15 yıllık Akayev dönemi sona erdi. Ama Kırgızistan günümüzde yoksulluğu dibine kadar yaşayan ülkeler arasında. Yetersiz altyapı ve kurak geçen yazlar tarıma büyük bir darbe
darbe vuruyor ve ülkedeki sebze fiyatları et fiyatlarının önüne geçiyor. Yani ülkedeki çiftçiler ve köylüler Forest oyunundaki gibi sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Kırgızistan diğer ülkelere nazaran Rusya'nın etkisinde kalmaktan rahatsız olmuyor ve bunu da açık açık belli ediyor. Ülkede Lenin'e ait bir heykel bile mevcut. İşte Türk devletlerinin sadece 4 tanesinin durumu böyle. Zamanında esaretten kurtulmak için Çin sarayını basan Türkleri artık bir avuç aile yönetiyor.